Rusya tarihinde pek çok renkli kişi vardır ama bunlardan çok azı Yevgeni Prigojin kadar renklidir herhalde. Prigojin biliyorsunuz geçtiğimiz hafta çarşamba günü bir uçak kazasında, tuhaf bir uçak kazasında hayatını kaybetti. Beraberinde 9 kişi ile birlikte. Ölenlerden bir tanesi de Wagner paralı asker grubunun kurucularından olan kişiydi. Yani bir anlamda Prigojin ile kurucunun ölmüş olması Putin'in elini çok rahatlattı. Wagner'i istediği gibi tasfiye etmek veyahut da başka bir şekle sokmak konusunda ona bazı imkanlar verdi. Prigojin'in ölümü gerçekten enteresan bir ölüm oldu. Şüpheli oldu. Çünkü uçak kazasını incelediğimiz zaman böyle uzman olmayan insanların bile, uzman olmayan kişilerin bile şüpheleneceği pek çok detay var kaza görüntüsünde, bulgularında. Ya bir kere uçak mürettebat hiçbir çağrıda bulunmamış. Yani imdat, uçakta arıza var, kaza var, şu var, bu var diye bir çağrıda bulunmamış. Bu normal değil. Yani uçak kaynaklı bir sıkıntı olmuş olsaydı, motorlarda bir arıza, başka bir yerinde bir arıza olmuş olsaydı bunu bildirirlerdi. Yani genelde arızalar, kazalar bildirme fırsatını verir. İkincisi yani görüntüleri incelediğinizde uçak yere doğru tek kanadı ile iniyor. Yani kanadın biri havada kopmuş. Yani belli ki bir patlama olmuş. Bir patlama neden olur bir uçağın içerisinde. Ya uçak kaynaklı olur ya da dışarıdan bir etkenle olur. Yani ya içine bir bomba koyarsınız veyahut da bir ısınma vesaire gibi teknik sebeplerden olur ya da dışarıdan bir roket atılır vesaire ile olur. Ama çok tuhaf bir şekilde patlamanın olduğunu, uçağın düştüğünü görüyoruz. Hani bu Rusya için çok da garip senmedi. Yani Rusya uzmanları şunu hep söylüyorlar. Şüpheli kazalar Rusya'da çok olur. Yani istenmeyen kişiler böyle şüpheli kazalara, kaza süsü verilmiş suikastlere, cinayetlere çok kurban giderler. Yani Yevgeni Prigojin'de mi, içinde mi bu geçerli? Ya Wagner grubu bunun böyle olduğunu söylüyor. Wagner'e bağlı haber kaynakları zaten olayın hemen ardından önce Prigojin'in öldüğünü reddettiler ama akabinden de uçağın Rus güvenlik güçleri tarafından düşürüldüğünü söylediler. Bu konuda da teoriler değişiyor. İşte yerden havaya veya havadan işte bir roketin, bir füzenin atıldığı, bir patlayıcının gönderildiği veya uçak yerdeyken işte yükleme yapılırken bir takım patlayıcıların yerleştirildiği ve uçağın havada infilak ettirildiği söyleniyor. Ne olursa olsun yani bu doğal değil. Yevgeni Prigojin öldürülmüş oluyor. Öldürülmüş oluyor ve bütün gözler nereye döndü? Doğal olarak doğal şüpheli olarak Putin'e, Kremlin'e döndü. Ve o gün yani daha önceki yayında da söylemiştim. Prigojin'in öldüğü akşam Putin enteresan bir şey yaptı. Moskova sokaklarına çıktı, halkın arasına karıştı, neşeliydi, çocuklar gibi şendi. Sanki o gün mutlu bir haber almıştı. Ve ağzına Prigojin'in ismini hiç anmadı. Oysa ki Prigojin de kendisi biliyorsunuz uzun bir geçmişi olan, geçmişte birçok özel sırları paylaşmış bir kişiydi. Putin ağzına bile almadı. E, Eleştiriler gelince yani Putin'in bunu yaptırdığına dair eleştiriler gelince bir nevi hani sırasını savmak için adet yerine gelsin diye bir başsağlığı mesajı yayınladı. Ama bir başsağlığı mesajı yayınlarken bile Prigojin'in hataları olan bir insan olduğunu söylemekten çekinmedi. Oysa ki ölmüş insanın arkasından çok fazla hatalarından bahsedilmez yani. Rus geleneğinde de hani bu az çok bizdeki gibidir. Evet, Prigojin öldü. Putin sevinçli görünüyor. En son Kremlin'den bir açıklama geldi. Kremlin diyor ki bizim bu olayla hiçbir ilgimiz yok. Çünkü sürekli olarak Batı'da bu yönde yayınlar yapılıyor. Amerikan Başkanlığı, Beyaz Saray, CIA kaynaklı bazı haberler hep şunu söylüyor. Uçak düşürüldü diyorlar. Ve uçağı da büyük ihtimalle Kremlin bağlantılı bir grup düşürdü. Putin bağlantılı birileri düşürdü. Bütün kanıtlar bunu gösteriyor şeklinde Amerikalılar ve İngilizler bu konuda ağız birliği etmiş durumda. Yani Almanlardan, Fransızlardan falan bir açıklama gelmiyor ama Anglo-Saksonlar bu konuda ağız birliği etmiş vaziyette.
Putin'i işaret ediyorlar. İşin açıkçası Rusya tarafına baktığımız zaman da yani Kremlin'e, Putin'e baktığımız zaman da sanki böyle hani derler ya fare yutmuş kedi gibi. Fare yutmuş kedi gibi yüzünde bir tebessüm, kendini savunma ihtiyacını da çok fazla da duymuyor. Olayın üzerinden neredeyse bir hafta geçmiş, Kremlin açıklama yapıyor. Bizim bu olayla bilgimiz yoktur, iddialar tamamen yalandır, uçağın düşmesiyle bilgimiz yoktur şeklinde. Bu arada DNA testleri de gelmiş, yani Prigojin'in uçakta olduğunu herkes kabul ediyor, resmi yetkililer de kabul ediyor. Moleküler genetik testler tamamlanmış. 10 kişi ölen 10 kişinin tamamının kimlikleri tespit edilmiş. Zaten Wagner grubu da Prigojin ölmedi iddiasından geri adım atmış durumda ve Prigojin'in intikamının alınmasından vesaire bahsediliyor ama açıkçası bunu yerine getirebilmesi kolay değil. Peki Prigojin sonrasında Rusya nasıl bir yer olacak? Yani bu adam bu kadar mı önemliydi? İşin açıkçası evet önemliydi. Şöyle önemliydi. Bir fikri, bir muhalif gücü temsil ediyor idi. Prigojin Wagner savaşçılarıyla birlikte Moskova'ya yürüdüğünde Putin'i devirmek için adeta yürüyordu ve Moskova'yı almasına birkaç yüz kilometre kalmıştı ve Putin'in yenilebileceğini, devrilebileceğini, bunun için çok bir şeye gerek olmadığını, birkaç tank, biraz askere ihtiyaç olduğunu, Moskova'nın dahi işgal edilebileceğini, hani derler ya, dosta düşmana gösterdi. Ya Rusya'daki muhaliflere de gösterdi. Dünyadaki Rusya karşıtlarına da açıkçası gösterdi. O nedenle Putin'in rahatsızlığı buradan kaynaklanıyor. Yoksa yani Prigojin veya Wagner bu değil yani. Bunları ezer geçersiniz. Öldürsün. İşte uçak düştü, öldü yani. Hepimiz öleceğiz. Bir bedendir yani nihayetinde. Ettir, kemiktir. Yok etmek çok kolay. Ama fikirleri yok etmek zordur. Prigojin hayatta olduğu sürece o fikir orada duruyordu. Yani bir daha tekrar eder mi? Başkası da böyle bir şey yapar mı şeklinde. Nitekim Wagner'le ilişkili, Prigojin'le ilişkili Rus ordusunda kim varsa hepsi temizlenmeye çalışıldı, tespit edildi. Belki kurunun yanında yaş da yandı ama onlar görevden alındı vesaire, bazı önlemler alındı. Tabii Rusya, daha doğrusu Putin rejimi Prigojin'in gitmesinden sonra belli ölçüde rahatladı. Onun gibi düşünenlere bir nevi sonunuz böyle olabilir, dikkat edin mesajı verilmiş oldu. O mesajı insanların aldığını düşünüyorum. Çünkü son derece dehşet verici bir görüntü. Uçaktasınız, patlıyor, yere düşüyorsunuz ve ölüyorsunuz yani. Paramparça oluyorsunuz. Şimdi bu herkesi korkutur. Nitekim herkesi korkuttu ve Putin rejimini bir nevi tahkim etti, güçlendirdi. Ama diğer taraftan tabii bir mafya devleti imajı doğurmadı mı? Yani bir mafya devleti imajı, yani muhaliflerinin uçağını bombayla patlatan veya işte roketle patlatan, yere düşüren falan bir rejim, muhaliflerini yok etmek için fiziki olarak yok eden bir devlet başkanı imajı oluşturmadı mı? Oluşturdu işin açıkçası. Ama Kremlin bunu ne kadar önemsiyor? Hani bunu ne kadar önemsiyor bunu bilemiyorum. Ama Rusya'nın imaj sorunu, Rusya ile ilgili algı meselesi derinleşerek devam ediyor. Derinleşerek devam ediyor. Zaten savaşı da gerekçe gösteren, bir nevi bahane eden diyelim, Kremlin yönetimi muhaliflerin üzerine çok sert bir şekilde gitmeye başlamıştı. Yani 2022 geçen yılın Şubat ayından bu yana muhalefet üzerinde çok sert baskılar uygulanıyordu. Çok basit açıklamalardan dolayı. Ne bileyim işte bir sosyal medya açıklaması veya basit bir gösteri nedeniyle insanlar hapsediliyorlar. En temel hakları ihlal ediliyor ve hapishanelerdeki çeşitli gözaltı yerlerindeki hak ihlalleri de ayyuka çıkmış vaziyette. İşte bu son Prigojin olayı Rusya'nın mafya devleti diyelim veya hukuk dışına çıkmış devlet imajını çok kuvvetlendirdi. Altını açıkçası çizdi. Yoksa Prigojin, işin açıkçası, bu ölümü hak etti mi, hak etmedi mi diye soracak olursanız, Prigojin hiçbir şeyi bu dünyada belki de hak etmeyen birisi. Yani zaten geçmişte bir adli suçlu, çok vahim suçlara imza atmış, büyük ne bileyim caniliklere imza atmış birisi.
Wagner içerisindeyken de zaten çok büyük savaş suçları, insan hakları ihlalleri, işkenceler, şunlar bunlar vesaireler saymakla bitmiyor. Yine Ukrayna Savaşı içerisinde de maalesef yani anlatmaya dahi hani bizlerin e, anlatamayacağı kadar vahşice eylemleri yapmış birisi. Yani uçağını bir kere değil 10 kere patlatılmış olsa bunlardan dolayı arkasında üzülecek belki çok fazla insan olmayacaktır. Belki sevinen çok kişi olacaktır. Ama kim olursa olsun, dünyanın en büyük suçlusu dahi olsa onun hukukunu korumak bir devletin vazifesidir, görevidir. Ve muhaliflerini fiziken yok eden devlet görüntüsü işin açıkçası Rusya için Rusya'nın siciline yazılmış oldu. Öte taraftan Prigojin'in ölümüne üzülenler de tuhaf bir şekilde, ironik bir şekilde hiç de az değil. Rusya'da Prigojin bir sempati kaynağı da olmuştu. Çünkü Rusya'nın çıkarlarını korumak için her şeyi ama her şeyi yapan, kendi hayatını da tehlikeye sokan, düşmana işkence etmekten çekinmeyen ama öte yandan şahsi fedakarlıklarda bulunabilen bir insan görüntüsü, bir komutan, lider görüntüsü çizmişti. Deli dolu bir adam. Evet yani hiç kafayı çekip ülkenin devlet başkanına, bakanlarına meydan okuyabilecek kadar deli dolu. Bir gün işte çıkıp Moskova'ya yürüyecek kadar çılgın böyle birisi kitlelerde, halkta bir sempati uyandırıyor. Prigojin de uyandırmıştı ama sonu çok böyle dehşetli bir ölüm oldu. Evet, Rusya Ukrayna Savaşı'nın etkisi altında farklı bir seyre girmiş durumda. 2000'li yılların başlarında bildiğimiz Rusya çok değişti. 2020'li yıllardaki Rusya ile 2000'lerin başındaki Rusya arasında bir uçurum oluştu. Prigojin vakası da kayıtlara bu şekilde geçecektir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeniden görüşmek dileğiyle.